Orkan Şerifoğlu, CrossFit antrenörüyüm. Bugün ilk CrossFit antrenörümüzü yapacağız. Bana eşlik edecek Buse Hoca. Hocam hoş geldin. İlk 3 hareketle ısınmaya başlayacağız. İlk hareketimiz Jumping Jack olacak. Jumping Jack hareketini yaparken hazır ol pozisyonuna başlıyoruz. Bitiriş noktamız elleri ayakları açıp birleştirdiğimiz nokta. Bundan sonra bunu ısınmada 30 defa durmadan yapacağız. Bir 5 tane yapabilir miyiz? Jumping Jack hareketi tam olarak bu. Süper. İkinci hareketimiz squat. Squat dizler için önemli bir hareket. Yine Buse Hoca bize gösterecek. Squat yaparken dizlik takmak, eğer ileride ağır kilo yapıyorsak bu ya da çok tekrar yapıyorsak önemli olacak. Dizlikleri takalım hocam. Dizlikleri takarken de diz seviyesi üzerinde kalacak şekilde buraya kadar gelmesi gerekiyor. Süper. İlk hareketimiz squat olacak. Bunu yaparken kalça hareketi çok önemli. Kalça geriye doğru gidecek ilk başta. Sonra bu noktada dizleri dışarıya doğru çevireceğiz. Bütün yük topuklarda. İyice topuklara bastık. Kalçayı geri verdik. Burada sırt dik, bel çukurdu. Şimdi kalkıyoruz. Bir de dönerek göstereceğim. Dizler çok önemli. Squat yaparken mutlaka dizlerin dışarıya doğru bakması lazım. Çaprazlara doğru bakması gerekecek. Yine kalçayı geriye verdik. Dizler iyice açıldı. Burada tekrar kalkıyoruz. Squat hareketini bu şekilde yapacağız. Şimdi yeterli. Üçüncü hareketimiz burpee. Burpee için hocam böyle gel. Şimdi ilk başta elleri ayakların önüne koyuyoruz. Süper. Burada ayakları geriye atıp tamamen vücudu yere yatırdık. Burada göğsün yere değmesi çok önemli. Şimdi önce göğsü kaldırdık. Sonra ayakları çekip yukarıda zıplıyoruz. Burpee hareketi bu. Şimdi akıcı bir şekilde görelim. Bir tane daha. Yukarı. Süper. İlk 3 hareketimiz bunlar olacak. Bu 3 hareketi 2 round yapacağız. İlk başta 30 tane jumping jack yapıyoruz. 10 tane squat ve 5 tane burpee yapacağız. Isınmayı Buse Hoca ile beraber yapalım. Buse Hocam hazır mısın? Buse Hocam başlayalım. Bunu yaparken akıcı bir şekilde yapmak çok önemli. Eller tam başın üzerinde birleşecek. Tek yer vücutta yan tarafa değmek zorunda. 30 tane jumping jack yaptıktan sonra squat'a başlayacağız. Hocam böyle alayım seni. Burada 10 tane squat yapıyoruz. Göğüs karşıya bakarak aşağı indik. Kalça ilk başta geriye gitti. Dizleri açıyoruz. Bunu yaparken ellerin duruşu da kişiden kişiye göre değişebilir. İsterseniz aşağıya doğru bırakabilirsiniz. İsterseniz ileriye doğru ittirebilirsiniz. Squat yaparken. Tamamen sizde. Son hareketimiz 5 tane burpee. İlk başta eller yerde, ayaklar geri gitti, göğüs yere değdi. Kalkıp sıçrıyorum. Bundan 5 tane akıcı bir şekilde yapacağız. Süper. Son 2. Bir tane daha. Burpee yaparken karşıda göğüs açıp dik durmamız çok önemli. Evet, ilk ısınma kısmını bitirdiysek şimdi ikinci kısma geçeceğiz. Onun için bir tane bara ihtiyacımız olacak. Antrenmanda deadlift hareketi var. Deadlift hareketi için bir ısınma yapacağız. Önce bir hareketi nasıl yaptığımızı görelim. Şimdi barı yerden alırken yine kalça geriye gidecek. Dizleri hafif büküyoruz. Sırt burada düz olacak. Bel çukurunu korumak çok önemli. Barı aldık, bu şekilde kalktık. Deadlift hareketi tam olarak aslında bu. Normal günlük yaşantımızda da yerden bir şey alırken bu hareketi yapmamız çok önemli. Şimdi Buse Hocam biraz bana doğru dönebilir misin? Süper. İlk başta biraz daha bana doğru göstersen sevinirim. Evet. İlk başta yine squat'taki gibi kalça geriye gidecek ama önce ayak açıklığı burada squat'a göre biraz daha kapalı. Bu çok önemli. Kalça geriye gidecek. Göğüs sırt dik olacak şekilde göğsü yavaş yavaş aşağıya doğru indiriyoruz. Barda bu esnada bütün bacağı sürterek diz altına kadar iniyor. Aynı şekilde geri kalkacağız. Süper. İşte bu. Bar aşağıya indiği zaman sırt dik, göğüs hafif karşıya bakıyor. Bakışlar yerde. Diz altına kadar inip kalkıyoruz. Süper. Yeterli hocam. Bırakabilirsin. Okay. Şimdi bu hareketi bitirdikten sonra kürek hareketine geçeceğiz. Kürekte nasıl oturacağız, nasıl çekmemiz gerekiyor, postürümüz nasıl olacak, bunun hepsini şimdi değineceğiz. Bu hocam bizi böyle alayım. Evet, ayakları taktıktan sonra kayışları mutlaka sıkacağız. Bu bizim güvenliğimiz için çok önemli. Bunu yaptıktan sonra önce damper ayarına bakacağız. Damper ayarı da kürekteki direnç mekanizmasıyla alakalı aslında. 1'den 10'a kadar seviyesi var. Biz bunu 7'de sabit tutuyoruz.
Neden? Çünkü kürek çektikten sonra farklı hareketler yapacağız. 7 bizim için gayet yeterli bir seviye olacaktır. 10 olduğu zaman direnç artar, daha kuvvetli çekmeniz gerekir. 1'e indiğimiz zaman da direnç minimuma iner ama bu sefer nabız olarak çok fazla yorulabilirsiniz. O yüzden 7'yi biz standart olarak kabul ediyoruz. Şimdi Buse hocam lütfen başlayalım. Evet. Önce ekranımızı açıyoruz. Güzel. Şimdi ilk hareketimiz çok dik durmamız gereken kısımdayız. İlk başta olabildiğince dik duracağız. Hiçbir şekilde kambur durmuyoruz. Hocam bir kambur durabilir misin burada? Bu şekilde durmak yok. Bu bizim omurgamız için biraz problem. O yüzden dik duruyoruz. İlk hareketimiz bacak olacak. Bacakla kendimizi geriye doğru açtık. Sonra beli yatırdık. En son kolu göğüs altına kadar çekiyoruz. Sonra kolları uzattık. Belden yavaş geldik. En son dizleri büküp tekrar uzanabildiğimiz yere kadar uzanacağız. Bunu olabildiğince akıcı bir şekilde yapıyoruz. Devam edelim hocam. Küreyi çektikten sonra burada beklemek yok. Tekrar kolu uzattık. Devam. Gidiş kuvvetli, dönüşümüz yavaş olacak. Antrenmanda bunu 200 metre yapacağız. Şimdi diğer harekete geçebiliriz. Şimdiki hareketimiz burpee olacak. Isınmada yaptığımız hareket. Antrenmanda bundan 10 tane yapacağız. Tekrar gösterelim hareketi. Önce eller yere gitti. Ayaklar geriye, göğüs yere değdi. Göğüsü kaldırıp yukarı doğru sıçrıyoruz. Antrenmanda bundan 10 tane yapacağız. Süper. Şimdiki hareketimiz squat. Squat için dizliklerimizi takıyoruz. Evet hocam. Seni böyle alayım. Şimdi tekrar bir hatırlayalım hareketi. Tam bana doğru döner misin? Süper. Evet. İlk başta kalça geriye gidiyor. Dizler yana açıldı. Aşağıya sırt dik bir şekilde inip tekrar kalkıyoruz. Squat hareketimiz buydu. Antrenmanda bundan 15 tane yapıyoruz. Bir tane daha yapalım. Son. İşte bu süper. Evet şimdi 3 roundluk bir antrenman yapıyoruz. İlk hareketimiz kürek olacak. 200 metre kürek çektikten sonra 15 tane squat yapacağız. Squat'ı bitiriyoruz. Sonra burpee için yere yatacağız. 10 tane burpee yaptıktan sonra 10 tane deadlift yapıyoruz. Deadlift hareketi barla yaptığımız hareket, unutmayalım. Bu 3 roundluk antrenmanda round aralarında 1 dakika dinlenebilirsiniz. Evet hareketleri konuştuğumuza göre artık antrenmana başlayabiliriz. Evet ısınma bittikten sonra şimdi antrenmana başlıyoruz. İlk hareketimiz kürekti. Kürek, squat, burpee ve deadlift sırasıyla gideceğiz. Tekrar sayılarını antrenman arasındayken ben durmadan söyleyeceğim size. Şimdi kürek hareketlere başlayacağız. 200 metre küreğimiz var. Hazır mısın hocam? O zaman 3, 2, 1 ve şimdi sende. Devam. Kürek çekerken sırtımız hep dik duracak. Olabildiğince gidiyoruz. Fakat giderken genellikle insanlar kambur durabiliyor. O yüzden sırtı dik tutmak çok önemli. Geldik. Giderken sırtımız dik. Tekrar bacak kuvvetiyle çekiyoruz. Kürek çekerken genelde herkes sırt ve kollarını çok aktif etmeye çalışıyor. Tam tersi burada daha çok bacak ve kalça yorulacak. Bu çok önemli. Eğer sırtınız ağrıyorsa bir problem var demektir. Çünkü ilk kuvvetimizi biz bacaktan alıyoruz. Bu çekiş sadece tamamlayıcı. Metre artsın diye yaptığımız bir hareket. Bravo hocam. Son 50 metre. Çok güzel. İyice uzandık. Kuvvetli çektin. Yavaş bir şekilde geri gidiyorsun. Sistemimiz bu şekilde. 200 metre kürek bittikten sonra şimdi 15 tane squat'ımız var. Squat için dizlikleri taktık. Dizlerimizi korumamız lazım. İlk hareket kalça. Kalça geriye gitti. Dizleri açtık. Yukarıda dik durduk. Yarım durmak problem. Yani kalça ve dizi tamamen kitlememiz gerekiyor burada. Tam bir rep olabilmesi için. Yani tekrar sayılabilmesi için. Güzel. Ve aşağıya indiğimiz zaman, squat dibe indiğimiz zaman kalça diz ekleminin altında olması gerekiyor. Yoksa yine rep sayılmayacak. 15 squat yaptıktan sonra dizliklerimizi çıkartıyoruz. Şimdi 10 tane burpee'miz var. Tamamen yere yattık. Göğüs burada yere değmek zorunda. Tam dik durduğumuz zaman elleri kafa üstüne birleştirmek önemli. Yoksa bu da rep sayılmayacak. Yere indik, göğüs yere değdi, ayakları çektik. Göğüs karşıya bakarken zıplıyoruz. Süper. Şimdi son hareketimiz deadlift. Hocam seni yine böyle alsam olur mu? Ayaklar squat'a göre biraz daha kapalı. Hareket kalçadan başlar. 10 tane. Sırt düz. Bel çukurunu korumak çok önemli. Kambur durmuyoruz.
belde problem yaşamamak için bu hareketi doğru teknik yapmak çok önemli. Bar dizinin altına kadar iniyor. Tekrar bacakları sürterek geri kaldırıyoruz. 10 tane yaptıktan sonra barı bırakacağız. Ondan sonra diğer rounda başlamadan önce bir dakika dinlenmemiz lazım. Dinlenme kısmında oturmak yok. İsterseniz yürüyebilirsiniz ya da elleri kaldırabilirsiniz. Derin nefes alıp verelim. Hocam biraz yürüyerek dinlenelim. Daha güzel olur. Bu 4 hareketi 2 kere daha yapacağız. Toplamda 3 round olacak. Ondan sonra diğer antrenmana başlayacağız. Evet, ilk antrenmanı bitirdikten sonra şimdi bir karın antrenmanı yapacağız. Karın antrenmanı için gerekli malzememiz bir tane uzanma matı, bir tane de emmet. Bunda bele kullanacağız. Beli korumak burada önemli olacak. İlk hareket sit-up. Sit-up için bu sözcüğe yer alıyoruz. Önce yastık emmetimiz bel çukuruna gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ondan sonra ayak tabanlarını birleştirdik. Dizlerimizi kelebek pozisyonunda açıyoruz. Şimdi geriye doğru yattık. Bu noktada eller yere değdi. Tamamen kalktığımız zaman eller parmak ucuna değecek ve burada göğüs açıp dik durmamız çok önemli. Dik durduk. Tekrar yattığımız zaman eller başucunda yere değecek. Bu hareketten 15 tane yapacağız. Şimdi ikinci hareketimizde ise önce yastığı kenara çekiyoruz. Burada yastıkla işimiz yok. Ayaklar yere basıyor. Tamamen yere yattık. Burada sağ solla uzanarak topuklara dokunacağız. Bu hareketten 30 tane yapıyoruz. Hareketin top to heel. Bunu yaparken kafayı kaldırdık. Omuzlar yerden kalktı. Bir sağda bir solda topuklara değip bu noktada ayaklar yere basacak. Dizler bükülü. Ayakların uzaklığı önemli. Çok uzak olursa uzanmak zor olacak. O yüzden hafif kalçaya yakın olması bizim için yeterli olacaktır. 2 hareketli antrenman. 3 round yapacağız. 15 tane sit-up ilk hareketimiz. İkinci hareketimizden 30 tane yapıyoruz. Bu 2 hareketi 3 kere döneceğiz. Evet, karın antrenmanı bitirdikten sonra şimdi bir soğuma hareketlerine geçeceğiz. Biraz da bu sözcüğe stretching yapalım. Şimdi ilk hareketimiz yerde başlıyoruz. İlk başta tamamen sırt üstü yattık. Dizleri kendimize doğru çekeriz. Burada bacakları sağ tarafa doğru devireceğiz. Bunu yaparken kollar açık, omuzlardan yerden kalkmaması gerekiyor. Dizleri devirdik. Bu noktada bel bölgesinin birazcık esnemesi lazım. Bu harekette, bundan sonra yapacağımız her harekette minimum 40 saniye bekleyip ondan sonra diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafa alalım. Biraz da buraya esnetelim. Omuzlar yerde, bu çok önemli. 40 saniye burada bekleyeceğiz. Şimdi kalkıp oturuyoruz. Sağ ayağı geriye doğru alalım. Evet. Bu noktada tamamen sırtımızı yere değdirebiliyorsak eğer değdirelim. Yoksa dirsek üzerine kalabiliriz. En önemli konu diz yerden kalkmayacak. Bu hareketi de bacağın ön kısmını yani quadriceps kasını esnetiyoruz. Yine 40 saniye bekledik. Yatabiliyorsanız tamamen yatın. Yoksa dirsekte ya da el üzerinde durabilirsiniz. Şimdi bacağı uzattık tekrar. Diğer ayağı alıyoruz. Sol taraftayız. El üzerinde, dirsekte ya da tamamen yatarak da bunu yapabilirsiniz. Buradaki en önemli şey tekrar söylüyorum dizin yerden kalkmaması. Fakat esnetme hareketi yaparken acıyacak şekilde yapmamanız gerekiyor. Oradaki kasların rahatlaması lazım, acıması değil. Son hareketimiz duvarda. Evet, bunu yaparken hocam biraz böyle gelebilirsin. Sağ eli duvara koyduk. Elin yüksekliği omuzdan biraz yukarıda olmak zorunda. Burada diğer omuzu arkaya doğru çevirip bu harekette göğüs kasını iyice esnetmeye çalışıyoruz. Yine 40 saniye burada bekleyeceğiz. En önemli nokta el omuzdan birazcık yukarıda kalacak. Şimdi değiştirelim diğer taraf. Yine eli duvara koyduk. El omuzdan yukarıda. Diğer omuzu geriye doğru çevirip arkaya doğru bakmaya çalışıyoruz. Bu harekette 40 saniye bekledikten sonra stretching olayını da bitiriyoruz.
yavaşça bırakabilirsin. Evet, hareketlerimizi tamamladık. Nabız da düştüğüne göre artık antrenmanımızı bitirebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.